Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. 30 Ocak 2004 bugün. Patlıcan için meç naylonu çekiyoruz. Neredeyiz? Tarsus Yunusoğlu köyündeyiz. Ufak bir arazi. 8-9 dönüm bir yer. Buraya patlıcan ekilecek. Aşılı patlıcan A117 çeşidi ekilecek. Ve meç naylonu çekiyoruz. Çektiğimiz sırt meç pek hoşuma gitmese de daha önce burası biberdi. Biberi sürerken çamur biraz sürüldü. Malum Çukurova'da şeyler geç oluyor. Yani don geç düşüyor. 12. aya kadar biberdi. 12. ayı da sürmeye kalktıra bir çamur oldu vesaire vesaire oldu. Dolayısıyla böyle pek biraz güzel ama bu vakte göre bu durumda gelecek hafta buraya patlıcan ekileceği için mecburen biraz çamur da olsa girmek zorunda kaldık. Bu arada burası benim tarla değil. Buranın meç naylonunu çekiyorum. Piyasaya da çalışıyorum. Allah nasip ederse şeye gideceğiz. Ereğli'ye gideceğiz. Yine Ereğli'de videolarımız devam edecek. Ve hazır buraya gelmişken patlıcan ekimi yapmak isteyen arkadaşlar için bir bilgi videosu yapmak istedik. Hem de bir maliyet kabataslak olarak bir maliyet de çıkarmış olacağız. Şimdi başlamadan hat aralarını ve hat üzeri mesafelerini söyleyeyim. Hatımız 1.70'e çektik. Normalde 1.80 ama arkadaş 1.70'e çek dedi. 1.70 hat arası mesafe, hat üzeri mesafe de 50 santime dikim yapılacak. Bu normalde domates naylonuydu. 25 santime delikli. Ama bir boş bir dolu şekilde dikim yapılacak. Tek sıra dikim yapılacak. Tek sıra dikim yapılacak. 50 santim 1 metre 70 santim bu şekilde 1200 adet patlıcan fidesi gitmekte. Yani zaten burası içinde 8 dönüm 8,5 falan, burası içinde 10.000 adet aşılı A117 fidesi siparişi arkadaşımız vermiş. Gelecek hafta buraya ekilecek. Ekildikten sonra üzerine 180 santimlik tel çekilecek. Üzerine bir naylon daha mini tünel sera şeklinde yapılacak. Niye aşılı yapıyoruz? Aşılı hem verim olarak daha fazla hem hastalıklara daha dayanıklı. Onun kökündeki yabani bir patlıcan türü ve kök hastalıklarına karşı dayanıklı oluyor. Normal patlıcanı ektiğimizde burası sürekli sebze olduğundan dolayı hastalık yapıyor ve patlıcanda kurumalar meydana geliyor. Ama aşılı ektiğimiz zaman mesela normal patlıcanı bir ekilen yere 7-8 sene sonra ancak 10 sene sonra ancak ekilebiliyor. Ama aşılı patlıcan 2-3 sene geçtikten sonra ekilebilir. Aynı yere patlıcanı, düz patlıcanı ekerseniz ne oluyor? Tarlalar yorgun, sürekli nemli ve dal kuruması yapıyor. Patlıcanda dal kuruması yapıyor. Onun için bir ekilen yere en az 5-6 sene ama 10 sene şartı isteniyor patlıcan için. Bundan dolayı da Çukurova'da patlıcanda tarla kiraları çok yüksek. 10.000 lira, 12.000 lira civarında kiralar gitmekte patlıcan için. Dediğim gibi çamur olduğundan dolayı pek güzel olmuyor ama yapacak bir şey yok. Bu tarihte, bu durumda yapacak bir şey yok. Yoksa bunu hepsini elle çekeceğiz. Gelelim işin maliyet kısmına. İşin maliyet kısmına gelelim. Tarla kirası 10.000 lira. Bu tarlayı en azından 10.000 liraya tutmuş, 12.000 liraya tutan arkadaşlar da mevcut patlıcan için. Bibere de zaten 10-12.000 lira Tuzla tarafında tuttukları söyleniyor. 10.000 liraya tarla, 11.000 liraya tarla tutulduğu söyleniyor. Şimdi 10.000 lira kiramız, buraya 10.000 adet fide siparişimiz verdik. Fideyi Engin A117 aşılı 17 TL'den almış. Fide fiyatları 15 ile 15'i pek duymadık da 15 ile 20 lira arasında ödeme durumunuza göre değişmekte. Yani dönüme minimum 15.000, maksimum 20.000 fide maliyetiniz olacak. Biz gerçek rakamlar üzerinden gidelim. Adamın aldığı fiyatlar üzerinden gidelim. Bu tarlayı 10.000 liraya kiraladı. 17.000 lirada fide parası eşittir 27.000 lira maliyeti var. 2.000 lira naylon gidiyor. Üst naylon da çekilecek.
40 kilo civarında. Etti size 29 bin lira. 1000 lira da hortumu, 1000 lira tutmuyor, 700-800 de tarla hazırlığı falan var. 1000 lira da hortumu 30 bin lira. 30 bin liraya fide, naylon, damlama, tarla. Ondan sonra bu arada 50 kiloda şey atıyor, 20-20 atıyor, o da 1000 lira. 31 bin lira. 5 yövmiye 6 yövmiye şeye gider, ekim, hatta boğazlaması falan da oluyor. Naylon olduğu için yövmiye biraz fazla gidiyor. 7-8 yövmiye şeye gidiyor arkadaşlar. Toplamaya kadar bunun işçiliği gider. 5 bin lira da toplamaya kadar işçilik etti size 36 bin lira. Gübreleme, ilaçlama maliyeti, patlıcan çok uzun süreli bakıldığından dolayı özellikle Çukurova'da, bu tarla için konuşuyoruz. Masrafımız buna göre. Siz de ona göre, kendinize göre değerlendirirsiniz. Özellikle Çukurova'da şimdi Şubat'ın 10'unda buraya patlıcan ekilecek ve yılbaşına kadar sürecek. Burada donlar da geç düşüyor. Bunun budaması yapılıyor Temmuz ayında falan. Orada bir 40-50 gün toplanma olmuyor ama haricinde Mayıs ayından itibaren toplanma başlar. 12. aya kadar devam ediyor. Şimdi bir ürünün bakım süresi ne kadar uzunsa, yani Şubat ayında başlıyor, buna gübreleme, ilaçlama başlıyor ta yılbaşına kadar. Dolayısıyla sizin masrafınız çok oluyor. Dönüme ilaçlama, gübreleme gideri 15 bin liradan aşağı gitmez. 15 bin lira ilaçlama, gübreleme gideri gidecektir. Bizim maliyet neydi? Toplamaya kadar 36 bin lira. 15 bin lira da işçiliği, gübreleme, ilaçlama 50 bin lira. 50 bin lira malı yetiştiriyorsunuz ama bunun içinde sulama ücreti, ufak tefek şeyleri eklemiyorum. Masraf çok olunca 1000 lira, 2000 lira pek fiyatı, yani masrafı ne yükseltebiliyor ne düşürebiliyor. Toplanma maliyetiniz olacak. Aşılı patlıcanda çok iyi bir çiftçiyseniz ve hava şartları, iklim şartları da size göre güzel gitmişse 15 tona kadar mal alabilirsiniz. Ama 7-8 ton alan da var. 12 ton, 13 ton güzel bir rakamdır. Çünkü sadece Temmuz'a kadar toplamıyorsunuz. Ondan sonra bir budama yapıyorsunuz. Ondan sonra yine topluyorsunuz. Eğer mahsulünüz güzel olursa, şansınız da yaver giderse 15 tona kadar biz bunu 12-13 ton üzerinden görelim. 12-13 ton, 12 ton diyelim. 12 ton mal aldığı zaman bir işçi 600 kilo, 500-600 kilo falan mal toplar. Yani toplama işçiliğiniz de ne oluyor? 20-25 yövmiye. Hadi 20 olsun, biraz az olsun. Gerçi 25 olacak. Bunun budanması falan olacak. Ona da bayağı gidiyor, işçilik gidiyor. 25 yövmiye 680 lira, servisiyle birlikte 750 lira. Yani 18 bin lira, 20 bin lira civarında bir işçilik olur. Minimum maliyetiniz 70 bin lira. Aşılı patlıcan yapıyorsanız arkadaşlar, dakar maliyetiniz 70 bin lira. Tabi bu 80'i de görebilir. Fazla ilaç kullanırsınız. Bilmem şu olur, bu olur. Görünmeyen masraf çıkar. Bunları amortisman giderlerini katmıyorum. Boru alırsınız, bilmem ne olur. Minimum 70-75 bin lira maliyetiniz olur. 75 bin lira maliyetiniz olduğu zaman 12 ton da alsanız kilo maliyetiniz 6-7 lirayı görüyor. Çiftçi para kazanıyor mu? Çiftçi para da kazanıyor, çiftçi zarar da ediyor. Çiftçi çok iyi de para kazanıyor, çok iyi de zarar ediyor. Bir işte risk ne kadar yüksekse, kusura bakmayın öbür tarafa dönemiyorum. Rüzgar var, ses bozulur diye. Şöyle tarlanın etrafını da bir göstereyim. Tarla zaten narenciye bahçelerinin arasında. Bir işte risk ne kadar yüksek olursa kazanç da ona göre yüksek olur. Risk ne kadar az ise kazanç da ona göre az olur. Ben riskten korkuyorum diyorsanız gidin ekin buğdayınızı, dönüme 1000 liraya kar edersiniz ya 1000 lira zarar edersiniz. Olayı budur. Ama ben çiftçiyim, ben sebzeciyim, sebze ekeceğim, iyi para kazanmak istiyorum diyorsanız da dönüme 70 bin lira maliyet yapıp bunu 120 bin lira, 150 bin lira satış yapabilir ya da 40-50 bin lira yaparsınız, zarar edersiniz. Risk eşittir kazanç. Şimdi çiftçiler olarak sürekli masrafların yüksekliğinden, girdilerin yüksekliğinden bahsediyoruz. Bunlar dolara bağlı. Gerçekten de öyle. Hemen kullandığımız bir sürü ürün yurt dışından geliyor. Yerli ürün bu konuda çok az. Ama masraf çok. Şimdi
Millet şu yorumu yapıyor. Madem bu kadar alıyorsunuz, bu kadar masraf ediyorsunuz, niye ekiyorsunuz? Niye ekiyoruz arkadaşlar? Bizim şeyimiz bu. Mesleğimiz bu, işimiz bu. Benim bütün teşkilatı kurmuşum, bütün malzemem var, sistemim bu. Mesleğim bu. Bildiğim en iyi iş bu. Siz peki yaptığınız işte hepiniz para mı kazanıyorsunuz? Zarar edeniniz olmuyor mu? Çok para kazanınız olmuyor mu? Çok da para kazanırsınız, çok da zarar edersiniz. Ama üretmek lazım. Sonuçta biz üretiyoruz, bir mal alıp satmıyoruz. Biz bu tarlaya 10 ay ne olacağını bilmediğimiz halde bu kadar masraf yapıp bekliyorsak, çoluğumuzla, çocuğumuzla bu işi yapıyorsak, bırakın bir 70-80 bin lira masraf yapan adam da bir 40-50 bin lira kazanma şansı olsun. Kazanıyor demiyorum, kazanma şansı olsun diyorum. Değerli dostlar, çok da uzatmak istemiyorum. Bunlar sosyoekonomik konular. İyi incelenmesi, iyi dinlenilmesi, devlet tarafından bir sisteme, bir düzene sokulması gereken konular. Yani bir kota sistemi gelmeli ya da planlı ekim yapılmalı. Çünkü masraflar çok olduğu zaman, bir çiftçi zarar ettiği zaman bir daha ekemiyor. Eskiden bir çiftçi zarar ettiği zaman 2-3 sene kendini idare ediyordu. Şimdi bu adam bu 8 dönüme 600 bin lira masraf edecek. 600-700 bin lira masraf edecek. Zarar ettiği zaman sittin sene bir daha kendini toparlayamaz. Ama eskiden böyle değildi. Eskiden bir sene zarar oluyordu, 2 sene zarar oluyordu. 3. sene iyi para kazandığımız zaman 3 senenin acısı çıkıyordu. Şimdi bir sene zarar etti mi 10 senenin karının, keyfinin acısı burnumuzdan geliyor. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, videoyu uzatmak istemiyorum. Bundan sonra videolarımız yine devam edecek. Ereğli'deyiz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.